Merhabalar, hayırlı sabahlar. Bugün sizlere bir kahvaltı tarifi için karşınızdayız. Kiminle? Alerji diyetisyeni Aysu Onur'la. Merhabalar Aysu Onur. Merhaba, Nasılsınız? merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Özellikle çocuğu besin alerjisi olan ve emziren annelerin nasıl bir kahvaltı yapması konusunu konuşmak üzere karşınızdayız. Genelde anneler emzirdiği için ve anne sütüne gıdalar özellikle alerjik besinlerde geçtiği için annenin de diyet yapması gerekiyor. Ve besin alerjisinden şüphelendiğimiz bazı bebekler var. Özellikle kakasında sümük olan, kan olan, vücudunda kaşınma, kızarma olan, egzaması olan, kabızlığı olan çocuklarda sıklıkla besin alerjisinden şüpheleniyoruz. Ve besin alerjisinden şüphelendiğimiz zaman bazen çocuklara alerji testi yapıyoruz. Neye bağlı alerji olduğunu saptıyoruz ama bazen de gizli alerji dediğimiz problemler nedeniyle bazı gıdaları kesmemiz gerekiyor. Bunları keserken de özellikle çok sık alerji yapan, yani alerjinin %90'ını oluşturan bazı gıdalar var. Bu gıdaları alerji diyetisyeni Aysu Onur'dan bir öğrenelim. Hangi gıdalar genellikle alerji yapıyor? Genelde en çok 8 besin alerjiye neden olan besinler arasında. Bunların başında yumurta geliyor. Zaten aslında kahvaltıların olmazsa olmazı. Onunla beraber inek sütü ya da buğday alerjisiyle biz bu besin alerjilerini daha çok görüyoruz. Ekstradan kuru yemişler, yer fıstığı, soya, deniz ürünleri ve balık alerjileri de en çok görülenler arasında. Bir de buğday var. 8'i tamamlarsak buğdayı da eklemek gerekiyor. Şimdi bir besin alerjisi şüphesi olduğu zaman öncelikle test yaptık veya bağırsak tepkili test yapmaya da gerek yok. Ne yapmamız gerekiyor? Sütü, yumurtayı ve özellikle de kuru yemişleri keserek başlıyoruz. Ve bunun yanına bazen de buğdayı ekleyebiliyoruz. Çünkü bunlar sıklıkla diğer gıdalara göre bu 8 gıdaların en başta alerji yapan nedenlerini oluşturuyor. Hastanın kliniğine göre, çocuğun kliniğine göre, belirtilerine göre buna karar veriyoruz. Ve burada özellikle riski azaltmak için ne yapıyoruz? Bir kahvaltı menüsü hazırlıyoruz. Bu gıdaları içermeyen. Çünkü herkes şunu yeme diye birçok doktor tabii ki sizlere tarifler, yasak listesi verebiliyor. Ancak hiçbir doktor acaba annenin kalori ihtiyacı ne kadar, nasıl gıdalar yemesi gerekiyor diye özellikle sizlere liste vermediği için bu sefer de anneler düşünüyor. Acaba ne yesem? Kara düşünüyor ve kilo kaybediyorlar. Onun için biz de sizlere neler yemeniz gerektiği konusunda bilgi vermek istiyoruz. Bu kahvaltı tabağında neler var neler yok. Her şey var. Karnınız doyacak sabah kahvaltısında, merak etmeyin. Evet Aysu, öncelikle nereden başlayalım? Bu kahvaltıda neler oluşturuyor? Öncelikle yağdan başlayalım isterseniz. Şimdi kuru yemişler yasak olduğu için biz yağ ihtiyacımızı zeytinlerden karşılayabiliriz. Demek ki bakın burada zeytin, yeşil veya siyah zeytin olabilir. Kaç tane koysunlar? 10 tane koyulabilir ama tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor. Yani annelerin ihtiyacı zaten emzirdiklerinden dolayı çok artıyor. Ondan dolayı da hani yazdığımız diyetlerin altına düşmesinler ama üstlerine de çıkabilirler tabii ki. Kalorisi göre zaten diyetisyenleriniz bunu hesaplıyor kaç olduğunu ama ortalama olarak 10 tane zeytini koyduk. Başka neler koyalım? Şöyle karbonhidrat olarak da ekmek olmayacak. Yani normal ekmeklerden biz çavdar, tam tahıllı, işte sarı buğday ekmek tüketemeyeceğiz. Ne yiyebiliriz? Mısır ekmeği olur ya da kara buğday ekmeği koyabilirsiniz. Onun dışında patates de aynı şekilde bir ekmek, bir ince dilim ekmeğe de denk geliyor bir orta boy patates. Demek ki ne yapıyoruz? Bir ekmek, kara buğday ekmeği, mısır ekmeği kullanabiliyorsunuz. Ve patates. Patates de kahvaltımızın olmazsa olmazlarından. Düşünmeyin ki patatese alerji olmaz. Bazen patatese de alerji oluyor. Onun için iyi pişirin, iyi haşlayın. Haşladığınız zaman genelde alerjenleri bunların kayboluyor veya azalıyor. Ondan dolayı haşlama olarak bunu kullanabiliriz. Patates alerjisi varsa da zaten kara buğday ya da pirinç patlakları da tüketilebilir. Burada pirinç patlağı da gördüm. Bakın pirinçte de alerji genelde olmadığı için pirinç patlağı da demek ki
kullanabiliyoruz. Evet, demek ki mısır ekmeği veya karabuğday ekmeği, patates, mısır patlağımız buralarda hazır. Zeytinimizi de anlattık. Başka nelerimiz var? Başka sebzelerimiz var aslında. Söğüş sebzeler dediğimiz maydanoz olur, roka olur ya da kapya biberi olur. Onun dışında da salatalıkları da ekleyebilirsiniz. Ne dedik? Maydanoz, başka? Roka olur. Dereotu da ekleyebilirsiniz bu arada. Dereotu da, yeşilliklerde sorun yok, merak etmeyin. Yeşillikler, marul da koyabilirsiniz. Tabii ki. Buralara demek ki yeşillikleri koyduk. Yeşillik deyince yanında salatalık da var. Salatalık da koyabiliriz. Salatalığın da alerjisi genelde nadir alerjilerden. Onun için onu da koyduk. Ve bir de Kapri kırmızı biberi. kapri biberimiz var. Bunları koyabiliyoruz. Bu menünün içine domates çok koymak istemiyoruz. Çünkü çiğ domatesin özellikle vücudumuzda histamin çıkarıp özellikle alerjiye neden olabiliyor. Ondan dolayı genelde çiğ domatesi çok tercih etmiyoruz kahvaltıda. Bunun dışında kahvaltıda özellikle görüyorsunuz yumurta içeren, süt ürünleri içeren herhangi bir ürünümüz yok. Peki bir de tabii kahvaltıda insanın tatlı da canı istiyor. Tatlı olarak neler önerebiliyoruz? Biz enerji ihtiyacımız için tabii ki hakiki bal öneriyoruz. Bal yemezlerse, yani bir tatlı kaşığı bal yemezlerse üzüm pekmezi öneriyoruz. Yani dut pekmezi yine histamin için yüksek olduğundan dolayı üzüm pekmezi daha uygun olur. Demek ki üzüm pekmezi kullanabiliyoruz, bal kullanabiliyoruz. Ama balı da özellikle içinde katkı maddesi olmayanları, kaliteli bal kullanırsanız iyi olur. Çünkü balda da bazen problem olabiliyor. Görüyorsunuz karbonhidrat ihtiyacımız var, enerji ihtiyacımız var, ekmeğimiz var. Salatalığımız var, zeytinimiz var, patatesimiz var. Aslında bunlarla bir insanın karnı rahatlıkla doyabilir. Bunların porsiyonları, miktarı da kalorinize göre diyetisyen ne kadar kalori ihtiyacınız varsa bunları hesap edip ona göre ayarlayıp sizin kilo vermenizin de önüne geçmiş oluyor. Peki Bir şey bunun daha dışında ekleyebilirim. başka ne alternatif sunabiliriz? Aynen. Ya eğer ki bu tarz yemek istemiyorsanız, ben işte sadece zeytin yemek istemiyorum, karabuğday, patates yemek istemiyorum ya da bundan sıkıldım diyorsanız yulaf lapası da yapabilirsiniz. Örnek olarak da mesela geceden bekletilmiş muzlu ve glutensiz yulaflı, ayrıca bitkisel sütlü bir lapa tarifimiz de var. Yani bunları işte 4 yemek kaşığı glutensiz yulaf ya da 1 su bardağı kadar Hindistan cevizi sütü maalesef kuru yemişlerden dolayı olamıyor ama örnek veriyorum pirinç sütü olabilir. Yulaf sütü bazen örnek olarak tüketilebiliyor. Onlarla beraber bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bir tane muzu ezip karıştırıp bir geceden bekletip böyle puding tarzında yiyebilirsiniz. Demek ki aslında alternatiflerimiz var. Kahvaltıda ne yiyeceğim diye düşünüyorsanız işte bu video tam size göre güzelce sizlere özetlemeye çalıştık. Bunların çeşidini ayarladıktan sonra bizler ne yapıyoruz? Belirli bir süre diyet günlüğü tutturuyoruz ve çocuğun belirtileri düzeldikten sonra eğer testinizde alerji çıkmamışsa yani bağırsak tekpiri gizli alerjilerse bu gıdaların en az risklisinden teker teker menünüze, kahvaltı tabağınıza koymaya başlıyoruz. Örneğin cevizi denemek istiyoruz, cevizi deniyoruz. Daha sonra buğdayı deniyoruz ve tabağımızda çeşitleri artırabiliyoruz. Hangi gıdayı denedikten sonra problem varsa o gıdayı bir 3 ay kadar diyet yapıyoruz. Ama alerji testinde ciddi alerjiler olanları da özellikle doktor gözetiminde testleri kontrol ederek diyetin içine girip girmeyeceğine karar veriyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Kahvaltınızı kendi kalorinize yetecek kadar hazırlamayı özellikle alerji diyetisyenleriyle beraber, alerji doktorlarınızla beraber yaparsanız çok iyi edersiniz. Çünkü besin günlüğünde de kaçağın olup olmadığının gözlenmesi gerekiyor. Kaçak yapmamaya çalışalım. Kahvaltıda genellikle hurma da kullanmak istiyorlar. Hurmayı çok tercih etmiyoruz çünkü hurma da bazen alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Hurmayı çok tercih etmiyoruz. Çiğ domatesi tercih etmiyoruz. Limon tercih etmiyoruz. Bunlar bazen alerjiyi artırabiliyor. Bunlara da dikkat çekmekte fayda var diyorum. Meyve acaba konabilir mi buralara? Meyve de tabii ki olur. Yani mevsimlik meyveler olur ama mesela turunçgilleri çok önermiyoruz. Elma olabilir, ayva olabilir, yazınsa kayısı olabilir, armut, muz, bunlar yine tüketilebilir meyveler arasında. Çok güzel ama kayısı tüketirken de kurutulmuş değil de taze kayısı mevsiminde kullanmakta fayda var. Elma, armut buralarda yine meyve de yine kullanabilirsiniz. Peki çay?
Çay da olur tabii ki. Açık çay da olur. Çayda, açık çayda kullanabilirsiniz. Çayda, kahvede, sütsüz tabii ki kahvede kullanabilirsiniz. Ya da bitkisel Problem yok. süt belki olabilir. Evet, başka? Bitkisel sütlü kahve de olabilir. Bitkisel süt. Hangi bitkisel sütler? Pirinç sütü daha uygun olur. Yani Pirinç çoklu besin sütünü alerjilerinde. koyabiliyorsanız, illaki sütlü olsun diyorsanız demek ki pirinç sütünü de kahvenize koyabilirsiniz, çayınızı içebilirsiniz. Kahvaltı artık hazır. Bu şekilde kahvaltınızı yapıp alerji doktoru ve alerji diyetisyenleriyle diyetiniz hangi diyeti kahvaltıya sokmak gerekiyorsa bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz diyoruz. Ayşenur'a çok teşekkür ediyoruz programa katıldığı için. Ben teşekkür ederim. Alerjiden uzak, sağlıklı günler günler diliyoruz.